Herkese merhaba. Top Eleven'ın değerli menajerleri 75. seviyenin ilk gününden sizleri karşılıyoruz arkadaşlar. Ve ligler belli oldu. Şampiyonlar Ligi, kupa eşleşmeleri belli oldu. Ve bu videomuzda arkadaşlar hem ligleri de değerlendireceğim. Hem formasyon, bu sezon hangi formasyonlarla oynayacağım onu değerlendireceğim. Altyapımıza oyuncu seçmesi yapacağız. Antrenmanlardaki yeniliklerden bahsedeceğim. Dostluk Kupası galiplerini tebrik edeceğiz. Kralların kralı ve hedeflere değindiğimiz bir video olacak. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar aramızda hala videoları sonuna kadar izlemeyen, kanalı izleyip abone olmayan arkadaşlar var. Burada isimlerini verip rencide etmek istemiyorum. Kanala abone olun arkadaşlar ve tabii ki videoları sonuna kadar izleyin. 1000 saat kaldı kanalın para kazanmasına. Yani bu 1000 saat nasıl geçecek bilmiyorum, yani çok zor. Ve bu sezonun arkadaşlar en doğru karar veren kişisi, bu sezon en doğru karar veren kişi bizim Oktay hocamız oldu. Oktay hocamız bu sezon bana özel sponsor premium hediye etti. Kendisine buradan da teşekkür ediyorum ve vermiş olduğu bu doğru karar için kendisine teşekkürler. Şimdiden sezonu galip bitirdin sayılır hocam. Bu doğru kararın sayesinde ve kupa özel sponsordu da arkadaşlar. Şu çok güzel, yani ben zaten bunun için alıyordum bunu. Hemen 6. sıraya koymuşlar kondisyon hızlı düzelmesini ve tabii ki diğeri de burada 12. sırada. Bunları bunun için alıyordum zaten ben, özel sponsoru. Ve geçen sezon şunu almıştım mesela, sezonun son günü aldım, hala bu devam ediyor. Sizin de eğer kolay bir lig geçerse bunu sezonun son günlerinize saklamanızı tavsiye edebilirim. Ve biz gelelim arkadaşlar ligleri değerlendirmeye. Bu sezon liglerde gayet kafa kafaya bir eşleşme oldu diyebilirim. Benden güçlü 2-3 tane takım var. Juventus, Fenerbahçe ve Gürhan. Bu arkadaşlar benden güçlüler ama çok da güçlü değiller yani. Benim antrenman kartları sayesinde bu arkadaşları yeneceğimi düşünüyorum. Ve bu sezon arkadaşlar ben sizden de bunu yorumlamanızı istiyorum. 75. seviyedeyim. Takım gücüm 120 ve en güçlü takım 128, en düşük takımda 80 civarında bir lige eşleştim. Siz de bu şekilde seviyenizi belirtin arkadaşlar. Kendi gücünüzü ve ligi eşleşmenizdeki en güçlü takımın gücü ve en zayıf takımın gücünü belirleyin ki arkadaşlar yarın öbür gün siz bu 75. seviyeye geldiğinizde nasıl bir güçle, nasıl bir eşleşmelere denk gelebileceğinizi veya size yakın olan eşleşmelerdeki, seviyelerdeki eşleşmeleri de böylelikle birbirimizden haberdar olmuş oluruz arkadaşlar. Şu anda ligde ben güç sıralaması olarak 4. sıradayım. Ama arkadaşlar ben çok yani 4. sıra benim için olmam gereken yer. Ama tabii ki hedefimiz burası değil. Hedefim benim gene birincilik olacak. Çünkü ben birinci olurum gibi geliyor bana. Bayağı bir çalışmamız olacak ligde. Sizdeki ligde kaçıncı sırayı hedefliyorsunuz? Bunu da yazarsınız arkadaşlar. Kupada ise yani Şampiyonlar Ligi'nde sadece şu arkadaşla aynı lig gruptayız ve en güçlü takım da bu zaten. Ve birkaç tane daha güçlü var ama bakalım ya bununla şey de belli olacak. Yani eşleşmelerimiz belli olacak. Mesela ben bundan aynı lige düşmedim. Bizim ligimizdeki en yüksek 128'i baz almış. Yani normalde bununla da aynı lige düşebilirmişim. O yüzden muhtemelen bununla final yaparız. Hem lig hem gruplarda hem de şeyde son finalde. Kupada ise bayağı güçlü rakipler var bende. Yani benden de güçlü rakipler var. Gene 128-130 arasında ama şu arkadaşlar bayağı güçlüler yani. Yani bakalım ne olacak. Kupada da bir yerlere geleceğiz ama bu sezon dörtlü kupa hedefim yok gibi. Alırsam da keyifli bir sezon olacağını düşünüyorum. Çünkü bu sezon hemen hemen denk bir eşleşmelere düştüğümü düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi, kupa ve ligdeki hedeflemelerim ortalama bu şekildeydi. Bir de sezonun formasyon emirlerine geçelim. Ve burada da arkadaşlar bu sezon 75. seviyede genelde bu taktikle oynamayı planlıyorum. Hatta şöyle de yapabilirim yani. Xabi Alonso taktiği. Bu şekilde de bir taktikle çıkabilirim. Beğeniyorum Xabi Alonso taktiğini çünkü maçlarda da efektif oluyorum.
Burada tabii savunma bu şeyde kaldı. Normalde hücum oynatıyorum ve kısa pas oynuyorum. Yani aslında maçlarda iyi ama yani şurada emirleri de bakın isterseniz. Kontra atak kapalı, offside kapalı. Maça göre bazen açıyorum offside'ı. Top çalmayı normalde tutuyorum. Ya arkadaşlar çok geveliyor bu kısa top ya. At sağa, at sola, at sağa, at sola. Kardeşim atın, şut çekin, bitirin işi yani ya. Yani ya da buna geçeceğim. Benim kendi taktiğim olan şu taktiğe de geçebilirim. Bunu da bu sezon emirlerinde kullanıyorum. Buna da şunu bir kaydedeyim önce bir. Tekrar 1'e ve 2'ye kaydedeyim. Ya da şu taktiğe de geçebilirim arkadaşlar. Bu taktiğe de geçtiğimde, bu da benim zaten asıl taktiğim bu. Sert hücum, uzun top, hatta top çalma, bazen çoğunlukla zora çekiyorum top çalmayı da. Kemik sesi çıkıyor maçtan. Vura vur gidiyoruz. Efsane oluyor. Ya benim asıl taktiğim bu ama bu taktikte işte rakibe de çok pozisyon veriyorum. Ama şu taktikte çok rakibe pozisyon vermiyorum. Onu fark ettim. Yani siz de bir denersiniz arkadaşlar. Şeye de bakalım. Kadromuza da bakalım. Kadromuza bakmadan önce bir geçen sezon bizim kadro ne yapmış? Yani tam da tahmin ettiğim gibi zaten 4'lü taç yapmıştık. Ve bizim oyuncularda en çok kalecimiz güzel altın eldiven madalyasını aldı. Ronaldinho'ya güvenilir madalyası aldı ve Tisigalko da beklenen golcü madalyasını aldı. Beklediğim gibiydiler ama bu sezon artık altyapıdan da oyuncu çıkartacağız. Çünkü formasyon kadromuzda artık oyuncularımızın gücü gitgide düşmeye başladı ve şu yaşlı oyuncum artık 155 savunma ortalaması. Belki burada yani bir sezon daha devam etmez. Yani önümüzdeki sezonu aslında çıkartır da yani bilemedim. Sıkıldım biraz da böyle altyapıdan oyuncu çıkartayım diyorum. Son 2-3 sezondur altyapıdan oyuncu çıkartmıyorum. Transfer de yapmıyorum zaten. Ben altyapı menajeriyim bildiğiniz gibi. Ya belki bir sezon daha devam eder mi? Ya çok bilemedim ama bu yüzden de diğer oyuncularımızla hatta şeyi de çıkartabilirim yani. Vidic de keza aynı şekilde. Vidic de aynı özelliklerde. Bu da 153'te. Şimdi arkadaşlar altyapıdan oyuncu çıkartacağım. O oyuncunun bu özelliklerine getirebilmem bayağı bir zahmetli olacak. Yani bayağı bir uğraşacağım onun içinde. Hazır böyle bir oyuncum varken niye kaybedeyim? Ama sezon sonunda bu 160 olsa, yani şurası 160 olsa 140'a düşer. Artı yaşlandı, hızı da düşecek. O yüzden Vidic'le de yolları ayırabiliriz sezon sonu ama şöyle bir plan yapmayı düşünüyorum. Diğer oyuncularım kalacaklar. Yani Maldini ki Milan'da 18 yaşına girip emekli olmuştu. Jubileo yapmıştı. Biz de 26'ya kadar dayandı diyelim. Ama belki tutarım kadroda yani. Tutar mıyım? Hiç de sanmıyorum ama. Gençlik Akademisi'nde ise bu yüzden arkadaşlar önümüzdeki sezon Maldini'nin yerine çıkartacağım oyuncuyu. Belki penaltı etkinliği de olursa belki DL'de çıkartırım. DC, DL'de çıkartırım. Şimdilik ikisinden birinden vazgeçeceğim ama Maldini yaşlı olduğu için de bu yüzden Maldini'den ilk başta Maldini'nin yerine Gençlik Akademimizden oyuncu seçeceğiz. Ve Gençlik Akademimizde oyuncu seçmede bildiğiniz gibi en yüksek yıldız kime veriliyorsa o genelde çok güzel gelişiyor. Burada ben DR'ye bakıyorum ve DR'de de yani 1.90 sağ ayaklı 86 kilo gayet ideal. Bunu bir kere baştan alalım mı? Diğer DR'lere de bir bakalım. 1.80 yani biraz uzun boylu olsun ya. Yani kısa boylu çok tarzım değil. O yüzden uzun boylu olsun. Aslında bu da güzelmiş. Bak 1.94 boyunda 62 gücünde sağ ayaklı. Evet aslında biz öncelik buna mı versek? 1.94 de güzel boy yani. Ama şu da çok yüksek yıldız istiyor. Bu da 1.90. Yani yüksek yıldız istemesi hızlı gelişmesini sağlıyor arkadaşlar. Mesela şu STO ihtiyacım olsa bunu alabilirdim. Bu da 5 token istiyor. Demek ki oyuncu iyi. O yüzden biz birinci sıraya şu 3 yıldızlı bu oyuncuyu alalım. Devamında bu oyuncuyu alalım. Ne olur ne olmaz. Belki DL'yi buradan çıkartırız. Bir tane kaleci alalım. Zaten transferlerden bir kaleci kolluyorum. Sırf antrenmanlarda kaleci yapabilmek için. Dörtlü kaleciye antrenman yaptırabilmek için. Kaleci de çıkartalım. Başka orta saha kalmadı. Bu da 3 token istiyor. Yani neyse MC olmasın.
Yapacak bir şey yok. ST'ye ihtiyacım yok. Burası da boş dursun. Belki muhtemelen bunu buraya atar zaten. Gençlik Akademisi seçmelerimizde böyleydi. Antrenmanlarda bir yenilik oldu arkadaşlar. Siz de fark ettiniz zaten. Antrenmanlarda artık şöyle bir oyuncunun morali sayesinde takım oyunu da 2x'e artıyor. Buradaki güzellik mi artık bilemedim. Burada bence önceden arkadaşlar hatırlıyorsunuz şey vardı, yani benim kuşak özellikle hatırlayacaklardır, spor haberlerinde işte atıyorum bu oyuncu sayesinde idman çok neşeli geçti. Oyuncu aslında hiçbir formu yok, sırf antrenmanda şebeklik yapıyor takımda kalabilmek için. Ben öyle düşünüyordum yani. Hala öyle düşünüyorum yani. Sen antrenmanda şebeklik yap diye koymadık kardeşim, oyna diye. Burada da herhalde bu antrenmanın şebeği diyelim bu olmuş. O yüzden de antrenman halkalarımız da daha hızlı, en azından bir çeyrek birimlik daha döndüğünü fark ediyoruz. Bu kadar daha dönmesini sağlıyor. Bu oyuncumuzun böyle bir özellik katmışlar yani. Güzel. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Ve ben aslında ilk başta şey zannettim. Acaba dedim böyle tutuşan oyuncu sayesinde mi oluyor, ama o da değilmiş. Şuradaki metinleri de değiştirmişler. Buradaki metinler de daha farklı olmuş sanki. Onu fark ettim. Siz de burada fark ettiklerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Çünkü ben de şu anda ilk kez denediğim için böyle bir izlenim uyandı bende. Dostluk Kupası galiplerimizi de tebrik ettik arkadaşlar. Bir tane daha ücretsiz biletimiz varmış. Bilet biriktirmeye devam. Ya bu arada arkadaşlar şanslı birilerini oynatıyoruz bunu. Geçen oynattım ben şanslı diye çocuğa. Hep tokenlarımı yemiş. Az son anda fark ettim yani. Normalde benim artık balansım 1000'di. Yani 960'lara düştük. Çok üzgünüm bu konuda. Çok kederliyim. Bu sezonunki böyle başladık. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Ama kura çılgınlığında şanslı arkadaşlara özellikle biriktiriyorum. Şanslı olan birini rastlarsam onu oynatacağım bu oyunu. Kralların Kralı etkinliğinde de efil efil gidiyoruz. Bu arkadaşımızla bazen yorumlarda konuştuk. Yorumlarda DJ Burak arkadaşımızla konuştuk. Dedi ki aynı gruba düşmüşüz. O yüzden ben onunla maç yapmıyorum. O da kupa biriktirsin diye. Belki beraber çıkarız. O yüzden onunla maç yapmıyorum. Hızlı hızlı bir maç atalım hatta burada. Böyle zaten ilk başta siz de tahmin ediyorum ki düşüklere düşmüşsünüzdür. Gerçi yeni maç bitti ama şunu yeneriz herhalde. Şunu yeneriz. Ne oynayalım? Hücum oynayalım buna. Ha, bu yıldırım etkisi de güzel. Bence bunu maçlarda da olmalı mesela. Bugün de 80'lik bir adamla oynadım. Ne gerek vardı? Bak şuna bakıyoruz. Maç sonucu direkt çıkıyor ortaya yani. Aslında maçların sonucu böyle belli yani arkadaşlar. Bizim yaptığımız hazırlık sanki bana böyle tırvırı gibi gelmeye başladı. Bu konuda da böyle bir düşüncem var. Kralların Krallığında böyle gidiyoruz. Finale kalırız zaten. Ve dostluk kupamızdaki arkadaşları da tebrik ettik zaten. Ve bunlara da ben hediyelerini gönderdim. Hepinizin ayağınıza sağlık. Başarılar, canlar, tebrikler. Ve bu sezonki hedeflerimiz böyleydi. Hedeflerim böyleydi arkadaşlar. Elbette buradan çıkarız. Yani bendeki gözü biliyorsunuz. Bende var mı o göz? Ben nasılsa buradan çıkarım. O şeyi koyacağım buraya, Kemal Sunal'ın. Yok abi. Sen merak etme. Ben bu işin içinden sıyrılırım. Bendeki göze baksana sen. Bu sezon ligde 4. sıra normalde benim yerim. Ama ben arkadaşlar 1 hedefliyorum. Çünkü çok fazla büyük bir fark yok. Ve antrenman kartlarım da dolu dolu zaten. Daha çok antrenman kartlarıma güveniyorum. O maçlarda antrenman kartı kullanacağım. Yani şunları kullanacağım. Gördüğünüz gibi efil efiliz yani burada da. O maçlara özel onları kullanacağım. Eğer kolay bir lige düşerseniz antrenman kartlarını biriktirmeyi unutmayın. Düştüğünüz ligi, seviyesini, gücünüzü yazın arkadaşlar. Yani ben tekrar hatırlatıyorum. İlk yorumda da göreceksiniz zaten. Ben ilk yoruma da yapacağım bu şeyi ki. Şimdi birçok seviyeden arkadaşlarımız takip ediyor bu videoları. Amerikan başkanı dahil izliyor arkadaşlar. Siz de bu şekilde seviyenizi, güç aralığınızı yazın. Ben 75. seviyedeyim, 120 gücündeyim. Benim en güçlü rakip ligde 128, en zayıfı da 65 falan filan yani. Böyle bir lige düştüm.
Siz de yazın ki sizin yakınlarınızdaki lig seviyelerine gelecek olan arkadaşlar da sizin ligdeki havaları görmüş olur. Siz de keza aynı şekilde bir üst seviyelerinizdeki liglerin seviyesini, hava durumunu görmüş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Herkese keyifli sezonlar diliyorum, başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın buralarım. Allah'a emanetsiniz. Keyifli oyunlar, iyi eğlenceler.